Kanalımda daha önce uzaylıları neden bulamıyoruz, herkes nerede videolarıyla çeşitli videolar yapmıştım. Bu videolarda da uzaylıları neden bulamadığımıza dair çeşitli bilimsel görüşleri de ele almıştım. Şimdi yeni bir tane daha teoriyi inceleyeceğiz. Büyük filtre teorisi. Tüm yaşamın belirli zorlukların üstesinden gelmesi gerektiğini ve en az bir engelin aşılmasının neredeyse imkansız olduğunu öne sürmektedir. 1950'de fizikçi ve Nobel ödüllü Enrico Fermi meslektaşlarına şu meşhur soruyu sordu. Neredeler? Fermi kozmosun enginliği üzerine düşünüyordu ve sorusundaki onlar dünya dışı varlıklara atıfta bulunuyordu. Evrendeki neredeyse akıl almaz sayıda yıldız ve gezegenle radyo astronomisi ve yıldızlar arası yolculuk geliştirilebilen akıllı uygarlıkların uzak yıldızları işaretlemesi gerektiği aşikardı. Yine de Fermi'nin zamanında bu tür medeniyetlere dair hiçbir kanıt yoktu. Bugün de halen geçerlidir. Fermi paradoksu, onunla patlama, sayılarla olması gereken bir evren karşısında dünya dışı yaşam için delil yetersizliğini tanımlamak için kullanılan bir terimdi. Ancak uzaylı teknolojisine dair hiçbir işaret görmüyoruz ve radyo teleskoplarımız diğer dünyalardan gelen sesleri algılamıyor. Fermi paradoksunu çözmek için birçok hipotez önerildi. Ancak bunların tümü kanıtlanmadı ve 1990'larda evrendeki görünürdeki yalnızlığımızın bir başka olası açıklaması büyük filtre olarak bilinen bir varsayım Robin Hansen tarafından formüle edildi. Gezegenler arası yaşamın önündeki engellere bakalım beraber. Basitçe ifade edersek büyük filtre, akıllı yıldızlar arası yaşam formlarının önce birçok kritik adım atması gerektiğini ve bu adımlardan en az birinin son derece olasılık dışı olması gerektiğini söylüyor. Gerçekte büyük filtrenin önermesi neredeyse hiçbir türün onu temizleyemeyeceği ve bir sonrakine geçemeyeceği kadar yüksek olan en az bir engelin olmasıdır. Ancak büyük filtre terimi bir tür dışsal varlığın bilinçli eylemini öne sürse de gerçekte hipotez daha çok belirli olayların kendi doğal akışları içinde meydana gelme ya da olmama göreli olasılığı hakkında bir düşünme biçimidir. Öyleyse gerçekten gelişmiş, uzay yolculuğu yapan bir medeniyet haline gelmek için hangi temel engellerin aşılması gerekir? Hansen bu konuda birkaç önerisi var. Yaşamı barındırabilen bir gezegen, bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde oluşmalıdır. O gezegende yaşamın kendisi gelişmelidir. Bu yaşam formları DNA ve RNA gibi molekülleri kullanarak çoğalabilmelidir. Basit hücreler, prokaryotlar, daha karmaşık hücrelere, ökaryotlara dönüşmelidir. Çok hücreli organizmalar gelişmelidir. Genetik çeşitliliği büyük ölçüde artıran cinsel üreme hakim olmalıdır. Araçları kullanabilen karmaşık organizmalar gelişmelidir. Bu organizmalar uzay kolonizasyonu için gerekli olan teknolojiyi yaratmalıdır. Bu kabaca bugün insanların bulunduğu yerdir. Uzay yolculuğu yapan türler kendisini yok etmekten kaçınırken diğer dünyaları ve yıldız sistemlerini kolonileştirmeye devam etmelidir. İnsanlar henüz anlamlı bir anlamda yıldızlar arası yolculuk yapamazken Pioneer, Voyager ve New Horizons gibi uzay aracı birçok küçük robotik araştırmanın ötesinde biz gelişmiş radyo astronomisine de sahibiz. Yani görece teknoloji meraklısı bir medeniyetiz. Ancak uzaylı bir medeniyetin evrenin yaşı göz önüne alındığında insanlığın teknolojik sıçramalarını yapması aynı aşırı miktarda zaman alsa bile şimdiye kadar tüm galaksilerini kolonileştiren en azından birkaç gezegenler arası tür olmalıdır. Ancak yine de gökbilimciler bu tür medeniyetlere dair hiçbir kanıt görmüyor. Yıldızlara baktıklarında sessizlik kulakları sağır ediyor. Ya filtre önümüzdeyse diye bir soru oluşuyor burada. Buna bakalım. Bu olasılıklar büyük filtrenin arkamızda olduğunu varsayar.
insanlık neredeyse tüm diğer yaşamların geçemediği bir engelin üstesinden gelen şanslı bir türdür. Ancak durum bu olmayabilir. Hayat her zaman bizim seviyemize doğru gelişmeyebilir. Ancak bilinmeyen bir felaketle de yok edebilir. Nükleer enerjiyi keşfetmek herhangi bir gelişmiş toplum için olası bir olaydır. Ancak aynı zamanda böyle bir toplumu yok etme potansiyeline de sahiptir. Gelişmiş bir uygarlık inşa etmek için gezegenin kaynaklarını kullanmak aynı zamanda da gezegeni yok eder. Mevcut iklim değişikliği süreci bir örnek teşkil etmektedir. Ya da tamamen bilinmeyen bir şey olabilir. Göremeyeceğiniz ve çok geç olana kadar göremeyeceğimiz büyük bir tehdit olabilir. Büyük filtrenin kasvetli, mantığa aykırı önerisi, insanlık için uzaylı yaşamı, özellikle de bizimkine benzer bir teknolojik ilerleme derecesine sahip uzaylı yaşam bulmanın kötü bir işaret olacağı yönündedir. Galaksimiz gerçekten boş ve ölüyse, büyük filtreden çoktan geçmiş olmamız daha olası hale gelir. Galaksi boş olabilir çünkü tüm yaşamlar insanlığın geçtiği bazı zorluklarda başarısız olmuş olabilir. Başka bir yabancı uygarlık bulursak, ancak çeşitli uzaylı uygarlıklarla dolu bir kozmos bulamazsak, bunun anlamı büyük filtrenin önümüzde yattığıdır. Galaksi hayat dolu olmalı ama değil. Yaşamın bir başka örneği, orada olması gereken diğer birçok medeniyetin bizim ve uzaylı meslektaşlarımızın henüz yüzleşmediği bir felaketle yok edildiğini öne sürüyordu. Neyse ki hayat bulamadık. Yalnız kalsa da insanlığın uzun vadeli hayatta kalma şansının diğerlerinden biraz daha yüksek olduğu anlamına gelir. Şimdi burada insanlık büyük filtreyi geçti mi diye sorabilirsiniz. Bunu yanıtlayalım. Yine de büyük filtre arkamızdaysa bu tür olarak insanlık için iyiye işarettir. Bununla birlikte büyük filtre hala önümüzde duruyorsa mahkum olabiliriz. İşin iyi yanı, bazıları evrendeki görünürdeki yalnızlığımızı darboğazdan güvenli bir şekilde geçtiğimizi gösterdiği için iyi bir işaret, hatta bir nimet olarak yorumlar. Göründüğü kadar tuhaf, büyük filtreden geçen ilk tür biz olabiliriz. Sonuçta birinin ilk olması gerekiyor. Öte yandan bizi ilkel gösteren süper gelişmiş teknolojik bir türden bir sinyal tespit edersek, bu büyük filtrenin hala ileride olduğu anlamına gelebilir. İnsanlık ne için çalışacağımızı bilmediğimiz sürpriz bir kozmik teste mahkum edilebilir. Büyük filtre yalnızca bir teoridir, evet. Ancak mantıksal açıdan bakıldığında Fermi paradoksuna makul bir açıklama sunan birçok düzeyde çekici bir fikir. Öyleyse sorusu neredeler hala cevapsız kaldı. Büyük filtre teorisi hayal edebileceğimiz en iyi tahminlerden birini sunuyor. Ne yazık ki bu büyük filtrenin zaten dikiz aynamızda olup olmadığını yanıtlamıyor. Büyük filtreyi açıklamaya yardımcı olmak için fizik ve astronomi anlayışımızı yeniden gözden geçirebileceğimiz birkaç yolda var. Bir olasılık, yıldızlar ve galaksiler arasındaki hızlı uzay yolculuğu ve kolonizasyonun göründüğünden çok daha zor ve nanoteknoloji tabanlı makine zekası için bile imkansız olmasıdır. Örneğin yıldızlar arası ortam sandığımızdan çok daha sert olabilir. Bu, hayatta kalma şansımızın yüksek olduğunu, ancak önemli bir hızda Güneş sistemimizi terk etme ihtimalimizin düşük olduğunu da gösterir. Maksimum hızı ne kadar yavaşsa açıklanması gereken büyük filtre o kadar küçüktür. Bir başka olasılık da evrenin göründüğünden çok daha küçük olmasıdır. Belki de önemsiz olmayan bir topoloji yüzünden böylece geçmiş ışık kolonimiz göründüğünden çok daha azını içeriyor olabilir. Bu açıklanması gereken büyük filtrenin boyutunu da azaltacaktır. Belki de en iyimser fizik alternatifi sınırsız kütle ve Negan-Troy ile yerel bebek evrenler yaratmanın görece kolay olması ve bunu yapma sürecinin
sıradan uzay kolonistlerinin belki de yerel bir süpernova ölçeğinde bölgeden kaçmasını çok tutarlı bir şekilde engellemesidir. Büyük filtrenin miktarı bu tür kaçan kolonistlerin ne kadar tutarlı bir şekilde önlendiğine bağlı olacaktır. Ayrıca görünüşte ölü bir evrenin neden gerçekten canlı olduğunu açıklayabilecek 3 yıldız görünümünü kurtaran astrofizik alternatifi vardır. Sistemimiz bir izole hayvanat bahçesi gibi düşünülebilir. Birincisi asteroidlerden, Dyson kürelerinden ve yıldızların sökülmesinden oluşan yörüngeli güneş kolektörleri gibi büyük ölçekli mühendislik, yakındaki yıldızların neden bu kadar doğal göründüğünü açıklayarak etkili bir şekilde imkansız olabilir. İkincisi bu tür kaynakları en iyi kullanan yapılar neredeyse her zaman doğal spektrumları ve diğer görünümleri koruyabilir. Üçüncüsü astrofizik anlayışımız çok yanlış olabilir. Bu yüzden etrafımızdaki ölü yıldızlar ve galaksiler gerçekten çok canlıdır. Yine bir başka olasılık, gelişmiş yaşamın esas olarak karanlık maddeyi kolonileştirmesi, esas olarak yıldızları ve gördüğümüz diğer sıradan maddeleri nadasa bırakmasıdır. Bu senaryo aşağıda tartışılan ortak hayvanat bahçesi dediğim hayvanat bahçesi sosyal hipotezinin daha güçlü bir versiyonunu gerektirecektir. Şimdi sonuca bakalım arkadaşlar. Hiçbir yabancı uygarlık Güneş sistemimizi veya yakınındaki sistemlerimizi büyük ölçüde kolonileştirmedi. Böylece geçmiş evrenimizdeki milyar trilyon yıldız arasında hiçbiri yakında ulaşabileceğimiz teknoloji ve büyüme düzeyine ulaşmadı. Bu tek veri noktası büyük filtrenin sıradan ölü madde ile gelişmiş patlayan kalıcı yaşam arasında durduğunu ima eder. Ve asıl soru şu, büyük filtrenin ne kadar uzağındayız? Geleceğimizle ilgili iyimserliği desteklemek için özellikle olası olmayan geçmiş evrimsel adımları bulmalıyız. Ve aslında zorlu deneme yanılma, büyük biyolojik adım grupları için bir dizi makul aday bulabiliriz. Yaşam, karmaşıklık, cinsiyet, toplum, eşik ve dil. Burada toplam 9 zor adım olduğu varsayılırsa, büyük filtre bu adımların her biri için beklenen sürenin logaritmik olarak yaklaşık 30 milyar yıla çıkarılması, yıldızların yalnızca %1'inin bu tür adımları destekleyebilmesi için açıklanabilir. Büyük filtrenin bazı kısımları astrofiziğe ve sosyal bilime alışılmadık yaklaşımlarla da açıklanabilirken, bu tür varsayımlar tanımlanan biyolojik adımlar için beklenen 30 milyar yıllık sürelerden daha az mantıklı görünüyor. Bununla birlikte anlaşmazlık için bol bol alan var. Karşılaştığımız kalan filtre ne kadar büyükse insanlık olumsuz senaryolardan kaçınmaya o kadar dikkatli davranmalıdır. Bu tür seçimleri bildirmek için tüm bu konuları daha dikkatli bir şekilde analiz etmemiz ve daha uygun veriler toplamamız iyi olur. Neyse ki ilgili birkaç deneysel alanda hızlı ilerleme kaydedilmektedir. Karanlık madde astronomisi yakında ortak hayvanat bahçesi hipotezini doğrulayabilir veya reddedebilir. Mars'ta bir yaşam kanıtı yakında yaşamın evrimindeki ilk adımların kolaylığına işaret edebilir. Diğer ilerlemeler de daha yavaş ama yine de cesaret verici bir hızla devam ediyor. Dünyadaki yaşamın erken tarihini aydınlatmaya devam eden çok çeşitli de araştırmalar var. Teorik fizik, spekülatif mühendislik, yıldızlar arası seyahatin ve büyük ölçekli güneş sistemi yapılarının fizibilitesini tahmin etmeye yardımcı oluyor. Gökbilimciler ve küresel modelciler, dünyanın ne kadar süreyle yaşama misafirperver kalması gerektiğini değerlendirmek için çalışıyorlar, eğer onu yok etmezsek. Ve sosyal bilimciler, kolonileşmeyi ve kendi kendini yok etme eğilimlerini neyin etkileyebileceğine dair anlayışımızı geliştirmeye devam ediyor. Uzay aracının daha geniş panspermi teorilerini, belki de kuyruklu yıldızlarda
tek hücreli yaşamı arayarak test edebilmesi çok uzun sürmeyebilir. Ve SETI araştırmacıları evrenimizdeki yaşamın yoğun olduğu hipotezini test etmeye devam ediyor. Böylece hala muazzam bir filtre ile karşı karşıya kalıyoruz. Ayrıca evrenin dört bir yanından hayvanat bahçesi kaçak yayıncıları aramayı da düşünebilirler. Son olarak bu büyük filtre bulmacasının alışılmadık birkaç yönünü aklımızda tutsak iyi olur. Öncelikle bu bulmacanın disiplinler arası doğasını aklımızda tutalım. Büyük filtrenin o kadar büyük olduğunu unutmamalıyız ki sadece bazı olası olmayan adımları bulmak yeterli değildir. Yeterince imkansız olmalılar. Hayat galaksi başına yalnızca bir kez evrimleşse bile bu hala filtrenin geri kalanını açıklama sorununu bırakıyor. Neden geçmiş evrenimizdeki diğer galaksilerden buraya gelen bir patlama görmedik? Ve eğer geçmişimizde büyük filtreyi bulamazsak geleceğimizde ondan korkmamız gerekecektir. Evet arkadaşlar, burada büyük filtre hipotezini detaylı bir şekilde incelemiş olduk. Yani kısaca büyük filtre nedir sorusunu da cevapladım ama tekrar kendimin de anladığı şekilde size aktarmak isterim bunu. Büyük filtre hipotezi bir ırkın ya da bir gezegende yaşayan uzaylı yaşamın belli teknolojileri aştıktan sonra kendini yok etme, büyük yok edici bir güç veya bir olaya bağlıyor büyük filtre hipotezi durumu. Yani Fermi paradoksu gibi neredeler sorusuna değil de zaten varlar ve kendilerini yok ettiler gibi bir teze, bir hipoteze bağlıyor durumu. Yani biz şimdi mesela teknoloji olarak belli bir yere geldik. İyice geliştiğimizi düşünün ve işte kolonileşmeye gittiğimizi, işte çeşitli uzay yolculuklarını yaptığımızı düşünün. Artık teknoloji o kadar gelişiyor ki bu uygarlık kendisini yok etmeye başlıyor. Yani üçüncü tip uygarlık var biliyorsunuz. Tip medeniyetler gibi durumlar var uzay konularında. İşte birinci tip medeniyetler, ikinci tip medeniyetler, işte üçüncü tip medeniyetler gibi. Üçüncü tip medeniyet yani iyice gelişmiş medeniyetlerin kendilerini yok ettiğine bağlıyor bu hipotezde, büyük filtre hipotezde kendisini. Ve aslında hani neredeler diye sormamıza gerek yok diyor bu hipotez. Fermi paradoksunu bir nevi hani yok etmek gibi bir şey oluyor bu. Haliyle zaten sonuç bu diyor. Fermi paradoksundaki soruya gerek yok gibi bir durum çıkartıyor. Yani bir nevi felsefik düşünce gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir var olan soruyu tekrar bir soruya cevap olgusuyla yok etme gibi bir durum yarattırıyor. Bu felsefede bir terim vardır ama yani durum bundan ibaret bir şey. Ve ben de size burada aslında tam detayını, nereden çıktığını, neyi sorguladığını, neyi bulduğunu, ne yaptığını tek tek detaylı bir vaziyette anlatmış oldum. Sonunda da böyle bir toparlayayım. Konu dağıldıysa bile en azından ana anekdotu diyeyim yani. Ana anekdot denilebilir bunu. Ana bilgiyi de size aktarmış olayım diye düşündüm. Evet, yine uzayla alakalı ilginç bir soruyu ve ilginç bir konuyu cevaplamış olduk. Uzaylıları bulmanın neden bizim için bir felaket olduğunu da büyük filtre teorisiyle çıkarmış olduk. Çünkü bunu da cevaplamış olayım, bunu da bilgi olarak vermiş olayım. Eğer biz uzaylıları bulursak ve onlar bu teknolojileri zaten yapmış olursa, bu büyük filtre hipotezinin içinde, teorinin içinde de var. Ve o teknolojiyi biz de kullanmaya başlayıp yine paralelinde ilerlemeye başlarsak yine bir yok oluşa gideceğimizi ve böylece de hani daha önce olup bu devreleri atlatan bütün uygarlıkların yok olduğunu, biz de bu yüzden sanki boş bir uzaydayız gibi ya da boş bir galaksideyiz gibi düşünüyoruzu anlatıyor bize. Kısacası bu arkadaşlar. Yani çeşitli şeylerin sebebini bize bir şekilde vermeye çalışıyor büyük filtre terimi. Yani büyük bir yok edici olaya bağlıyor olayı ve aslında şu an bulamamamızın nedeninin de bu olduğunu öne sürüyor. Tamamen bundan ibaret. Ya ben bu soruyu ve büyük filtreyi belgesellerde ve özellikle ilk bir kitapta, muhtemelen Michio Kaku'nun kitabıydı diye hatırlıyorum.
Onlardan birinde okudum. Hatta şöyle olabilir. Büyük Resim olabilir. Sean Carroll'ın kitabı. Sean Carroll'ın kitabı hatta. Büyük Resim kitabında bu büyük filtre hipotezinden bahsediyordu. İlk orada görmüşümdür muhtemelen. Michio Kaku'da da tekrar okumuşumdur. İlgi çekici bir hipotez ve teori olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.